Herhangi bir otomobil sohbeti sırasında Audi marka otomobillerden bahsetmeden olmaz. Alman otomotiv devi bugün dünya çapında bilinen bir isim olsa da elbette hiçbir başarı gibi bu da bir günde olmadı. Küçük bir üretim fabrikasında doğan Audi markası kuruluşundan bugüne süren yolculuğunda Nazilere araç üretti. Birçok kez satın alındı ve neredeyse kapanma noktasına geldiği davalarla mücadele etti. Dünya otomobil devlerinden Audi markasının daha sonra da onu satın alacak bir diğer büyük marka Volkswagen'ın dünden bugüne hikayesine ve romanlara konu olacak yolculuğuna yakından bakalım. İyi seyirler. Tarihteki tüm kanlı savaşlarda rol almış, hatta bir süre ikiye ayrılmış bir devlet olan Almanya'da Audi markasının da rahat bir hikayeye sahip olacağı düşünülemezdi. Ülkenin başına gelen her durum Audi markasını da etkilemiş. Bazen işlemez hale getirmiş, hatta kepenkleri kapatıp gitme noktasına bile gelmiştir. Yine de Audi bir şekilde dayandı ve bugün bildiğimiz otomobil devlerinden biri haline geldi. Önceki değil, daha önceki yüzyıl olan 1800'lü yılların sonunda, tam tarih vermek gerekirse 1885 yılında August Horch tarafından Wanderer Company isimli bir şirket kuruldu. Aslında bu noktada kurucu August Horch'un yaşamına da değinmek istiyorum. Çünkü epey şaşıracağınız bazı noktalar var. August Horch ilk olarak 1926 yılında Karl Benz tarafından kurulan Mercedes şirketinde alt eleman olarak çalışmış. Yani August kendi girişiminden önce 3 yıl boyunca ileride büyük bir rakibi olacak olan Mercedes-Benz çatısı altında çalışmıştır. August 1899 yılında August Horch & Cie adlı otomobil üretim şirketini kurarak otomotiv dünyasına adım attı. Ancak 1909 yılında ortaklarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar sonucunda şirketten ayrıldı. Yeni bir firma kurması çok uzun sürmedi. Ancak eski kurduğu firma soy isminden oluşan markayı kullanmaya devam ettiğinden yeni bir marka bulması gerekiyordu. O da soy isminin Latince karşılığı olan bir marka seçti: Audi. August Horch'a açılan ticari marka ihlali davası sonuçlanınca tüm bu şirketler kapatıldı ve elinde yalnızca Audi Werke AG Zwickau şirketi kaldı. Yani bildiğimiz Audi. Almanca dinlemek anlamına gelen Horch kelimesi Latince Audi kelimesinin karşılığıdır. Zwickau ise fabrikanın kurulduğu Saksonya eyaletindeki şehrin adıdır. Şirket bu adı resmi olarak 1915 yılında almıştır. Audi şirketinin ilk arabası 1910 yılında piyasaya sürülen Audi Type S Sport Phaeton modeliydi. İkinci model olan Type B de aynı yıl piyasaya sürüldü. Her iki modelde günlük kullanımdan ziyade spor etkinliklerinde kullanıldı ve Austrian Alpine Run yarışlarında ard arda 3 kere birinci oldu. Her hikayede olduğu gibi Audi'nin hikayesinde de şirketin kurucusu ayrılıyor. August Horch'un ayrılık nedeni Ulaştırma Bakanlığı'nda yüksek bir mevki elde etmekti. Neyse ki August ayrıldığı sırada Audi çoktan kendini kanıtlamış bir marka haline gelmişti. Bu sayede üretim hız kesmeden devam etti. 1920 yılında Type K modelini piyasaya sürdüler. Bu modelin tarihi bir önemi vardı. Çünkü Type K, soldan direksiyonlu olarak üretilen ilk Alman arabasıydı. Direksiyonun solda olması hem güvenlik açısından daha sağlıklıydı hem de sürücülere daha kolay bir kullanım sunuyordu. Bu nedenle bu tarihten itibaren soldan direksiyonlu otomobiller hızla yaygınlaştı. Bugün herkes tarafından bilinen ve tarihin en önemli ikonik simgelerinden biri haline gelen Audi logosunun ortaya çıkışı ise kuruluşundan yıllar sonra gerçekleşti. Hatta logosunun ortaya çıkış nedeni Audi markasını temsil etmek değil, bir otomobil birliğini temsil etmekti. 1928 yılında İsveçli mühendis Johan Rasmussen Audi'nin çoğunluk hissesini satın aldı. 1932 yılında DKW, Wanderer ve Horch şirketleriyle birleşen Audi ile birlikte Auto Union kuruldu. İlerleyen yıllarda Audi markasının logosu olacak iç içe geçmiş 4 halka aslında Auto Union birliğini temsil etmesi için oluşturulmuştu. Audi logosu ile olimpiyat oyunlarının logosu arasındaki benzerliği herkes fark etmiştir. Olimpiyat Komitesi de bunu fark etmiş ve şirketi 1995 yılında dava etmiştir. Mahkeme kararı Olimpiyat Komitesi'ni haksız bulmuş ve iki logo arasında herhangi bir benzerlik olmadığına hükmetmiştir.
Elbette görsel bir benzerlik bulunuyor ancak herhangi bir fikir ihlali durumu söz konusu bile değil. Sonraki yıllarda Audi için her şey yolunda gidiyor, birlik güzel çalışıyordu. Hatta 6 silindir motorlu, önden çekişli otomobil modeli üreten ilk Avrupalı otomobil şirketi olmuştu. Derken tüm dünyayı toza dumana katacak olan 2. Dünya Savaşı başladı ve Audi üretim gücünü farklı bir alana yönlendirmek zorunda kaldı. Gerçekten zorunda kaldı mı bilmiyoruz ama Audi'nin tüm fabrikaları 2. Dünya Savaşı boyunca otomobil üretimini durdurarak Almanya ordusu için zırhlı araç üretmeye başladı. Hitler'e zırhlı araç yetiştirmeye çalışan Audi fabrikaları müttefik güçlerinin dikkatini çekti ve defalarca bombardıman uçaklarının hedefi oldular. Neyse ki savaş bir şekilde sona erdi. Savaşın sona ermesi Audi için daha büyük bir yıkım oldu. Çünkü ana üretim noktası olan Zwickau fabrikası Sovyetler etkisindeki Doğu Almanya bölgesinde kaldı. Fabrika savaş tazminatı olarak parça parça söküldü ve Auto Union 1948 yılında ticari sicilden silindi. Üretim noktası yöneticiler tarafından daha özgür olan Batı Almanya bölgesine taşındı. Doğu Almanya'daki fabrika ise Audi adıyla olmasa da bir şekilde üretime devam etti. Burada üretilen Trabant modeli ilerleyen yıllarda Doğu bloğunun çöküşünü sembolize eden bir figür olarak kabul edildi. En basit tanımıyla vasat olan Trabant modelinden 3 milyondan fazla üretilmişti. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan Marshall yardımları kapsamında 1949 yılında yeniden kurulan Audi, önden çekişli araçlar üretmeye devam etse de elinde bir türlü seri üretim yapacak kadar sermaye bulamadı. Şirket oldukça zor bir durumdaydı. Bu zor durumdan yararlanmak isteyen Daimler-Benz 1959 yılında şirketin önce bir kısmını sonra tamamını satın aldı. Fakat üretim modeli onlarda uygun olmadığı için daha sonra elden çıkardılar. 1969 yılında ise Audi, diğer bir önemli otomobil devi olan Volkswagen tarafından satın alındı. Volkswagen, Audi'nin kendi markası adı altında otomobil tasarlanmasını istemiyordu. Audi fabrikalarını bir nevi yedek parça üretim noktası olarak kullanmak istiyorlardı. Audi mühendisleri ise bu durumu kabul etmediler ve 1972 yılında Audi 80 modelini üreterek piyasaya sürdüler. Audi üzerindeki ölü toprağını atmış ve yeniden bağımsız olmuştu. Elbette yine her şey yolunda gidememiş ve bu sefer darbe yeni kıtadan gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 kişi Audi 5000 modelinde istenmeyen hızlanma sorunu olduğu nedeniyle dava açtı. 1982 ile 1987 yılları arasında 6 ölümün ve 700 kazanın Audi 5000 modelinde görülen istenmeyen hızlanma arızası nedeniyle olduğunu iddia ediyorlardı. 60 Minutes isimli bir programda bahsedilen bu olaylar hakkında yapılan araştırma sonunda tüm bu olayların program yapımcıları tarafından kurgulandığı ortaya çıktı. Sistemde bulunan ufak bir kusur nedeniyle araç küçük bir hızlanma yaşıyor ancak kazaya bu küçük hızlanma değil, heyecanlanan sürücü neden oluyordu. Audi dava sonucu suçsuz bulundu. Hepimizin bildiği gibi bugün Audi artık zamanında onu satın almaya çalışan şirketlerle yarışabilecek bir seviyeye geldi. Belki de artık onlardan bile daha iyi bir marka olmuştu. Audi, otomotiv dünyasına yeni soluklar getirmeye devam eden bazı modellerinde Volkswagen araçların emisyon sisteminden etkilendiği iddiaları da yok değil. Volkswagen demişken bu değerli markanın da hikayesini atlamamak gerekir. Zira şu an Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley ve Bugatti gibi markaları bünyesinde bulundurmakta. Volkswagen piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi. Wolfsburg merkezli firma kurulduğu şehirde dünyanın en büyük fabrikasına da sahip. Elektrikli otomobillerin bütün otomobil piyasasını değiştirdiği günümüzde Volkswagen da bu trende ayak uyduruyor. Volkswagen karanlık bir geçmişe sahip olan bir firma olsa da bundan sıyrılarak dünyanın en değerli otomobil üreticilerinden biri olmayı başardı. Peki bu muhteşem başarının sırrı nerede saklı? Gelin bu tarihi yakından inceleyelim. Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrıldıktan sonra ülke ekonomik ve siyasi bir buhran içerisindeydi. Aynı zamanda bir de komünizm tehlikesi ve siyasi istikrarsızlık eklenince ülkede nasyonel sosyalistler yükselişe geçti. Nazilerden önce hiperenflasyondan dolayı para dolu bir çantayı çalan hırsız parayı değil çantayı çalmış oluyordu.
Para o kadar değersizdi ki insanlar odun alamıyor ve odun almak yerine para yakıyorlardı. Lakin 1930'lu yıllarda başa gelen Naziler bu durumu düzelterek tekrardan normalleştirmeye başladılar. Popülist söylemler ve hızlı bir ekonomik kalkınma ile Almanya'yı eski güzel günlere döndürmeyi vaat ediyorlardı. Bu popülist söylemlerden bir tanesi de yeni bir teknoloji olan otomobili herkes tarafından kullanabilir hale getirmekti. Bunun üzerine Adolf Hitler'in isteğiyle beraber Nazilerin işçi örgütü olan Alman İşçi Cephesi ve Ferdinand Porsche tarafından 1938 yılında Volkswagen Werk kurulmuş oldu. Bu arada Adolf Hitler belgeselimizi izlemediyseniz kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videodan sonra onu da izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Konumuza dönecek olursak 1930'lu yıllarda Avrupa'da otomobiller pahalı ve üst sınıfa hitap eden araçlardı. Kraft durch Freude yani Türkçesi sevinçten gelen güç ise Nazilerin nasyonel sosyalizmin avantajlarını sergilemek istedikleri bir organizasyondu. Tatiller, opera, gezi gemileri gibi üst ve orta sınıfın sahip olduğu birçok aktiviteyi toplumun her kesimine sağlamaya çalışan bir organizasyondu. En başarılı girişimleri ise toplumun her kesiminin sahip olabileceği türden bir otomobil üretmekti. Hitler'in isteği üzerine üretilen araba 990 mark olacak, 2 yetişkin ve 3 çocuğu taşıma kapasitesine sahip olacaktı. Bu fiyat o dönemde ortalama bir motosiklet fiyatıydı. Birçok otomobil firması benzer bir konsepti hayata geçirmeyi düşünse de bu fikir ancak devlet desteğiyle hayata geçebildi. 1920'li yıllarda Béla Bareni tarafından ortaya atılan dizayn yeniden gözden geçirildi. Ferdinand Porsche'nin Volksauto tasarımı da değerlendirildikten sonra Porsche'nin ekibinden Erwin Kommenta, KDF Wagen ismiyle Beetle'ın ya da bizim deyimimizle Vosvos'un prototipini ortaya çıkarmış oldu. 1938 yılında günümüz Wolfsburg kenti fabrika etrafında kuruldu. Ancak fabrikanın üretime başlamasının kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı başladı. Bu sebeple fabrika sivil araç üretiminden ziyade askeri araçlar üretmeye başladı. Beetle tasarlanırken ucuz ve pratik olması için düşünülen az parçaya sahip olması sayesinde aynı şasi ve motorla sadece kaportası modifiye edilerek askeri araçlar haline geldi. Nazilerin yönetiminde ise birkaç taneden fazla sivil Beetle üretilmiş olsa da savaş sonrasında bu durum değişti. İlk olarak Ruslar, daha sonrasında da Amerikalılar fabrikayı istemeyerek İngilizlere devretti. Böylece işgal birliklerinin başında bulunan ve ordu mühendisi olan binbaşı Ivan Hurst, fabrikanın bulunduğu şehrin askeri valisi haline geldi. Fabrika ve fabrika çevresinde kurulan şehirde büyük problemler yaşanıyordu. Fabrikayı ilk olarak askeri araçlara bakım yapmak üzere düşünen Hurst, tekrardan faaliyeti başlattı ve İngiltere ordusundan 20.000 araç siparişi alarak şirketin savaş sonrası temellerini atan kişi oldu. Savaş sonrası anlaşmalar gereği Almanya'da üretim 1936 yılının %10'u olacak şekilde sınırlandırıldı. Ancak savaştan büyük yaralar alan fabrika, çatısı ve camları olmamasına rağmen 1946 yılında ayda 1000 araç üretebilir hale geldi. İngilizler 1948 yılına kadar Rootes grubu ve Ford gibi firmalara Volkswagen'ı bedavaya vermeye çalışsa da hiçbir firma bunu kabul etmedi. Bu yıl binbaşı Hurst'un asistanı Heinrich Nordhoff şirketin başına getirildi. Şirket Batı Almanya hükümetinin ve bulunduğu eyaletin kontrolü altında çalışmaya devam etti. Nordhoff sayesinde firma tek bir model üretme vizyonuyla Type 1 yani Vosvos'un üretimine odaklandı. 1960'lı yıllarda başlayan hippie akımı, nükleer enerji ve savaş karşıtlığı akımıyla beraber Type 1 ve ticari aracı Type 2 bu akımın resmi olmayan sembolü haline geldi. Verimli çalışması, sağlam mekanikleri ve basit tasarımıyla birçok insan tarafından tercih edildi. Bütün dünyada satışlar artmaya başladı. Ayrıca ABD'de gerçekleştirilen muhteşem reklam kampanyasıyla beraber Model T'yi geçerek 1973 yılında en çok üretilen araba unvanını kazandı. 1970'li yıllar otomobil endüstrisinin büyük değişimlere ve gelişimlere uğradığı bir dönemdi.
Emisyon kontrollerinin başladığı, kurşunlu benzinin yasaklandığı ve otomobillerde güvenliğin önem kazanmaya başladığı bir dönemdi. 1973 yılında rekorlar kırsa da Volkswagen, Type 1'ın fazla karbon monoksit salınımı yapan eski bir tasarım olduğunu ve yeni bir şeyler yapmaları gerektiğinin farkındaydı. İlk olarak Audi'yi satın alan Volkswagen, bu firmayı şirketin üst sınıf araba üreticisi olarak planladı. 1973 yılında Audi'nin su soğutmalı motorlardaki uzmanlığından faydalanarak Volkswagen Passat üretime başladı. 1974 yılında ise Volkswagen'in en efsane iki modeli olan Scirocco ve Golf'ün üretimine başlandı. 1975 yılında ise Polo üretimine başlayarak firma üretim bandını ve kendisini tamamen yenilemiş oldu. 1990'lı yıllarda önce Seat'ı bünyesine katan Volkswagen, daha sonra Bentley, Lamborghini ve Bugatti'yi de satın alarak portfolyosunu genişletti. 2000 yılında Skoda'nın satın alınmasıyla beraber dünyanın en büyük otomobil gruplarından biri haline geldi. 2009 yılında %50 hissesini satın aldığı Porsche'nin tamamını da 2012 yılında satın alarak 100 milyar dolar değerinde bir şirket haline gelmişti. 2015 yılında patlak veren emisyon skandalı, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından ortaya çıkarıldı. Günden güne daha az emisyon ve yenilenebilir enerjiye yöneldiğimiz bu günlerde bu skandal Volkswagen'e pahalıya mal oldu. Her araca emisyon testine girdiği takdirde emisyon oranlarını düşük göstermesini sağlayan bir yazılım yükleyen şirket suçlu bulundu. ABD'de 2.8 milyar dolar ceza kesilen şirkete bütün skandalın maliyeti ise 30 milyar dolardan fazla oldu. Ayrıca kamuoyunda ve alıcıların gözünde itibarı zedelenen firma hala itibarını geri kazanmaya çalışıyor. Skandalın ardından elektrikli otomobillere yönelen Volkswagen, geleceğe dair planlarını da açıkladı. 2025 yılına kadar 30 elektrikli model üretmeyi planlayan firma, şirket gelirinin %25'ini buradan karşılamak istediklerini de belirtiyor. Volkswagen e-Up, elektrikli Golf gibi modellerle elektrikli otomobillere daha fazla yatırım yapıyor. Birçok konsept arabasıyla heyecan yaratan Volkswagen, eski Type 2 minibüslerinin sevilen renkleriyle tamamen elektrikli versiyonlarını üretmeyi planlıyor. Dünya otomobil piyasasında kendine hatırı sayılır bir yer kazanmış iki marka olan Audi ve Volkswagen markasının dünden bugüne süren yolculuğunu, savaşlar, davalar, satışlarla dolu hikayesini anlattık. Bu iki dev markanın hikayesinden çıkarılacak en önemli ders ise asla vazgeçmemek gibi görünüyor. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel sever ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta dünyaca ünlü Rolex markasının yetim bir çocuk tarafından nasıl kurulduğunu ve bu denli başarıyı nasıl yakaladığını anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.